Aracımız 4 Ford Fiesta 2006-2007 model. Aracımız ortak tabi Peugeot'larda çıkan bir motor. Citroen Nemo'da, Peugeot Bipper'da, Ford Fiesta'da çıkan bir motor. Aracımız İzmir'den Zafer Dede diye bir arkadaşımız, bir müşterimiz çıktı geldi. Yaklaşık işimizin yoğunluğundan dolayı da bir aydır elimizde aracı. Yani elimizde derken sırası geldi, işine başladık. Gördüğünüz gibi çok fena duman akıyor. Araç 1.4 dizel Fiesta. Aracımızı içeri aldık. Aracımız 1.4 dizel Ford Fiesta. Pörtlek far değil. Ben diğerlerinin pörtlek far diye söylüyorum arkadaşlar. Bu onun alt kasası 2004-2005 civarı. Aracımız yarı otomatik. DuraShift diye geçiyor. Aslında Opel Astra'larla işte Honda e-Shift'lerle aynı şanzımana sahip, robotlara sahip diyebiliriz. Genellikle benzer özellikler gösteriyor. Aracımızın aşırı bir yağ yakması var. Araç bizlere İzmir'den geldi. Yavaş yavaş etraflarını boşaltıyoruz. Suyunu boşalttık arkadaşlar. Suyunu temiz bir şekilde aldık. Attık diyebiliriz. Boşalttık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi enjektörler sökülecek. Bunu büyük ihtimalle dışarıdayken sökeriz. Motoru komple indiriyoruz. İşte borular, yakıt boruları, tesisatlar yavaş yavaş boşaltıyoruz. Tarafını aldık, akü altını aldık, hava filtresini aldık, suyumuzu boşalttık. Yağ yaktığını söyleyelim. Motorun içerisindeki durumu zaten bu video içerisinde bulacaksınız. Yavaş yavaş hortumları, sekmanları bunları boşaltıyoruz. Bu arada aracımız 35 plak olduğunu söyleyelim. İzmir'den gelen bir araç. Bizleri tercih ettiği için de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun getirdi. Hatta bir ay sonra falan içeriye anca alabildik aracımızı. Biraz yoğunluk vardı. Yazın vermiş olduğu mevsimsel olarak bir yoğunluğumuz vardı. Yavaş yavaş atıyoruz onu da arkadaşlar. Vakum hortumu Ege'nin. Yakıt filtresi. Evet. Komple bu arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir harici yakıt filtresi yok. Komple yakıt filtresi değiştiği zaman bu değişiyor. Aracı kaldırdık, alt kısmına bakalım. Üstleri tamamladık. Yağ kaçakları da var arkadaşlar şanzıman bölümünde. Su akmıştı, buralar boşalttığımız için var. Altını da şöyle çekelim. Evet, bayağı bir söktük arkadaşlar. Siz görmediniz ama şöyle motoru göstereyim. Bayağı bir yol kat ettik. Çıkardıktan sonra her işlemi izleyeceksiniz. O yüzden söküm aşamalarını çok fazla uzatmıyoruz. Motor bölümünde her şey kendini belli edecektir zaten. Her şeyi boşalttık. Debriyaj rulmanına giren rekor kaldı. Bakın kulaktan itibaren oynamaya başladı motorumuz.
Aldım. 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 Devam. Devam. Aldım. Motorumuzu indirdik. Bu şekilde boşladık. Buraya geçtiğimiz zaman 1.4 TDC'yi, burada da Opel Astra motoru var, o tamam. Bunu da atacağız. Şanzımanla beraber aldık bu sefer. Gördüğünüz gibi masada. Yarayı kapatmışlar mı? Evet. Yaramız kapalı. Silindir kapağımız 8 valv. Bu şekilde küçük bir silindir kapağı. Burada cıvatalarımızın hepsi mevcut. Enjektörlerimiz burada mevcut. Bunların hepsine baktıracağız. Parçalarımız burada. Üst kapak, işte kayış kısmı, mazot pompası. Gördüğünüz gibi yağ pompa süzgeci, karter. Hepsi var yani burada arkadaşlar. Burada da motor bloğumuz var. Motor bloğumuzu hangi gözde baba yağ doluydu? Ona Birinci silindir. Sondan belli bak yağlı oldu. böyle görülebiliyor. Zaten bunları yakmış az çok. Bir de bayağı bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunları tabii ki rektifiyeciye götüreceğiz. Rektifiyeci de burada cevabı gelecek. Şanzımanı da burada. Debriyaj bilyası kötü arkadaşlar bu arada. Baskı, balata, volant değişecek. Burada eskileri. Bunlar yenileriyle takılırken göstereceğiz tabii ki. Bunlar söküm aşamasıydı. Aracımızın halinde az çok görmüştünüz. Tesla motoruna devam ediyoruz. Ön krank keçesi görmüş olduğunuz gibi yenisiyle değiştirdik. Üstünü de sıvı contayla kapatıyoruz ki herhangi bir işimiz riske atmayalım. Eski çıkanı gösterelim. Motorumuz bu şekilde. Pistonlar yeni, sekmanlar yeni. Çıkan eski ön krank keçesi orijinaliyle değiştirdik. Burada silindir kapağımız yüzeysel olarak arkadaşlar yapıldı. Subaplar değişti, subap lastikleri değişti. Krank değişti bu arada. Yağ pompasının montajını yaptık, yeni bu. Ve parçaları yavaş yavaş topluyoruz. Üst kapağı burada. Tüm parçaları burada. Değişecekler var, değişmeyecekler var, onarılacak var. Var da var yani. Pistonlara baktığımız zaman şöyle görebiliyoruz. Işıkta daha net olacaktır. Marka olarak arkadaşlar Götze değil mi bu? Evet. Kullandık pistonları da. Ön kapağı kapattın baba. Üstüne Yağ pompası. yağ pompasını kapattık. Ford Fiesta'nın motorunu tutlamaya devam ediyoruz. Şu an trigger'ın üst kapağı takılıyor. Trigger setimiz, trigger kayışımız değişti. Şarj dinamosunu yıkadık. Zaten temizliğinden de az çok anlaşılıyordur diye düşünüyorum. İşte manifoldunu taktık. Contasını değiştirdik. Devir daimi taktık. Termostat bölümünü taktık. Baskı balatayı değiştirdik, taktık. Volant aynı şekilde. Contamız yeniydi. Silindir contamız. Yavaş işlemlere sizinle beraber devam ediyoruz. Trigger kapağının montajındayız şu anda. Devir daim içeride kaldı herhalde. Devir daim de değişti bu arada arkadaşlar. Parçaları yıkayıp takıyoruz. Cıvataları da aynı şekilde temiz bir iş yapmaya çalışıyoruz. 1.4 dizel Ford Fiesta. Yeni külbütör contamızı takacağız. Tabii ki contanın geldiği yer burası.
Küçük bir külbütör conta kapağımız var. Külbütör kapağımız var. Üstüne manifold geçiyor buradan. Plastik bir manifold var. Yani şöyle diyebiliriz. Külbütör kapağıyla manifold aynı parça. Burada EGR sistemimiz var. Bunu da montajını yaptık. Yüzeyimizin temiz olduğuna dikkat edelim. Bu işlemler içerisinde arkadaşlar sıvı conta kullanmıyoruz. Bunu da belirteyim. Gerek yok yani külbütör kapağının contasına sıvı contaya gerek yok. Kendi çıkıntılı olduğu için buraya tam şekilde basıyor. Buradaki orliklerin oturması çok önemli. Manifold bölümünün. Enjektörlerin montajı oldu. Tamiratı gerçekleştirdi. Enjektörcüden geldi. Zaten şu an saat 6:30 falan, onu bekledik. Korsayı aldık. Bekliyoruz yani arkadaşlar. Enjektörlerin montajı var. Enjektörler buraya geçiyor. Bu şekilde. Evet, EGR'nin borusunu takmaya geçtik. Çok uzun bir boru EGR'den gelen. Enjektör montajları da tamam, görmüş olduğunuz gibi. Geri dönüşlerini de taktık. EGR'nin borusu şimdi takılıyor. Buradan gelen uzun bir boru manifolda giriyor. Artık son aşamalarına geldik. Yağ soğutucu değişti. Baskı balata, rulman bu şekilde değişti. Şanzımanı üzerine atacağız. Son kez böyle bir görüntüyü alalım. İçerideki aracı da çıkarttık arkadaşlar. Gönderiyoruz. Yağ soğutucuyu gösterdim bana. Tamam. Enjektörler yapıldı. Evet. Onları taktık arkadaşlar. Şimdi şanzımanı üstüne atacağız. Turbocular. O bekliyoruz. Motoru takalım. Turbo üzerinde montaj edelim. Turbo en son. Şimdi üzerine montaj ediyoruz. Orayı atlayacağız arkadaşlar. 2 kişi şart. Arkadaşlar, aracımız 1.4 Ford Fiesta 2006-2007 model. Aracımız ortak tabi Peugeot'larda çıkan bir motor.
Citroen Nemo'da, Peugeot Bipper'da, Ford Fiesta'da çıkan bir motor. Aracımız İzmir'den Zafer Dede diye bir arkadaşımız, bir müşterimiz çıktı geldi. Yaklaşık işimizin yoğunluğundan dolayı da bir aydır elimizde aracı. Yani elimizde derken sırası geldi, işine başladık. Aracımızda neler yaptık? Motorda aşırı yağ yakma ve enjektörlerde işeme dediğimiz olay vardı. Motoru söktük. Piston, sekman, krank ve silindir kapağı. Bunların bittiğini gördük. Bir farklı piston, silindir fonlaması, taşlaması, krank değişimi, sibop lastikleri, trigger seti, piston, sekman dediğimiz gibi depreş, baskı, balata, volant, rulman, bunların değişimi ve bütün contalar, yağ grubu, ısıtma bujilerimiz ve aklımıza gelmeyen devir daimimiz, su pompamız, bunları tamamen değiştirdik. Yağ soğutucusunu değiştirdik ve motorumuzu sıfır rektifiye yaptık. Motor üzerine takma aşamasına geldik. Taktıktan sonra da şanzımanımızın aktüatör bölümü, beyin grubu, kömür grubu, vites temas noktası, yarı otomatik olduğu için bunları da tamamlayıp aracımızı çalıştırıp Zafer Dede'ye aracının bittiğini söyleyip İzmir'den gelip almasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu aracımız evet yaklaşık dediğimiz gibi bir aydır bekledi ve sırasını bekledi. Sırasını beklemesindeki sebep işlerimizin yoğun olmasından dolayı, ilgilerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Hala da sırada olan araçlarımız var dışarıda. İçeriği boş görmeyin. Niye boşalttık içeriği? Aracımızı alıp motoru ve şanzımanı yerine takmamız için aracımızın dediğimiz gibi olması gereken ne varsa egeresiymiş, üst kapağıymış, emme manifolduymuş, A'dan Z'ye bir civatasına kadar yıkamadan takmıyoruz. Görebiliriz. Bütün civataları pırıl pırıl olduğunu görebiliriz. Hiçbir civatamızda yağ ve leke yoktur. Yine dediğimiz gibi bak buradan depreş rulmanımızın yeni olduğunu görebiliriz. Look marka. Yağ soğutucusu orijinal. Debriyaj seti. Depreş baskı balatamız Look marka. Trigger seti orijinal. Su pompası orijinal. Bir burada klima kompresörünü taktığımızda kayışımızı takıyoruz. Kulağımızı takıp elektrik su tesisatlarını tamamlayıp aracımızın motorunu toparladık. Montaj aşamasına geldik. Bu arada bak yine burada bir silindir kapağımız var. Montaj bekliyor. Burada yine öylesine burada bir silindir kapağımız var öyle. Detaylı çok fazla çekemedik. Bayağı bir videolar birikti. Evet. Atamıyoruz da elimizden geldiğince. Şu an bindirirken atacağız. Farklı bir işlem yapmadık ama A'dan Z'ye yıkandı. Bence temizlik çok önemli. Çok önemli. Işte. Conta yüzeyleri çok önemli. Tüm conta takımı değişti. Hani Tabii ki. A'dan Z'ye çekebildiğimizi çektik. Çekemediğimizde maalesef çekemedik. Neden çekemiyoruz? Yoğun olduğumuzdan dolayı. Çekemediğimiz videoları, yaptığımız araçların kısa videolarını yapıp WhatsApp'tan araç sahiplerine atıyoruz. İlla ki her iş YouTube'a koymuyoruz. Araç sahipleri ama ne yapılıyorsa YouTube'dan veya WhatsApp'ından takip edebiliyor bizleri. Bu şekilde devam ediyoruz ama zaten biraz birikti. Aracı içeri alacağız. Aynen. Artık üstüne atacağız. Tesisat grubu var. Turboyu bekliyoruz turbocudan gelmesini. Turbomuz var. Onu bekliyoruz. Evet. İstiyorsan geçelim. Aynen aracı içeri alalım. Montajımızla başlayalım. Aracımız da burada. Motor indiğinde biliyorsunuz ki önü kalkıyor. İtiyoruz. Aracı kaldıracağız. Motoru o şekilde montaj yapacağız. İterken tabii ki yorulduk. Motorun yani şasileri, motorun takıldığı yerleri bu şekilde görebilirsiniz. Boş. Hiçbir aksam kalmadı. Sadece elektrik tesisatı. Üzerinde şanzımanın ayarları var. Biliyorsunuz yarı otomatiklerde ayarlar lazım. Yarı otomatikte zaten yapıyoruz bildiğiniz gibi. Şanzımanlar bizlere geliyor. Videolarında paylaşıyoruz arkadaşlar. Son kez motoru dışarıda gösterelim. Artık bundan sonra üstünde devam edeceğiz. Motor tesisat bölümünde bazı onarılması gereken yerler vardı. Onları onarıyoruz arkadaşlar. Motora attığımız zaman bunları göremeyeceğiz çok fazla. Tesisatın arkada kalacak. aynen. Tesisatın onarılması gereken, bakın buraları saracağız. Bunları her ihtimale karşı. Bakın bu buradan çıkmış. Bunlar önemli. Kopsa herhangi bir arıza arayabiliriz baba. Aynen. O ihtimali vermiyoruz şu an için.
Normalde bu elektrikçinin işi baba. Evet ama şurada açıkta olduğu için elimizden gelmiyor değil. Elimizden gelen işi de yapalım. Elektrikçi çağırıp da hem ayrı bir ücret hem de ayrı bir zaman kaybı olmasın. Bölümü hızlandırılmış izleyebilirsiniz. Şanzıman yağımızı kontrol edeceğiz mi? Yok, yağ yok şu an zaten. Yağ yok şu anda. Şanzıman yağı da değişecek. Büyük motor mu Şu an yok. İyi. Evet. İyi. Gayet hoş. Buralar fena değil ya. İyi. 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 Evet. Çekiyorum. İyi. Tamam, indireceğiz, biraz da çekebilirsin baba, benim değil. Okey. Sanki. O da geçti. O kulak da geçti. Evet. Kaldıralım aracımızı. Kulağımıza bak. Lokma ona yetişmiyor. Kaydırmıyor aslında da lokmanın uzunluğu yetişmiyor. Üst iki kulak sabit. Alt iki kulak var. Daha sonra motor. Tamamen askıda oluyor. Zaten diğer kulağa takıyorsun herhalde baba. Evet, sanırım. Bu arada kulakları kontrol ediyor muyuz? Yani herhangi bir sıkıntı olduğunda müşterimiz ne gerekiyorsa yap dedi. Bu yüzden her şeyi kontrol ediyoruz. Ama bozuk değilse de boşuna değiştirip masrafta açmaya gerek yok. Kullanmayı alabilirsin. Diğer kulağımız da bu şekilde geliyor. Aksiden herhalde bu şanzıman yağı geliyor. Bunlar yenilenecek. Renginden de anlayabiliriz. Zamanı da gelmiş artık, siyahlaşmış. Komple yenilendi buralar. Blok, soğutucu, şarj dinamosu bölümü, şanzıman. En son aktivatör robot kısmına bakacağız. Bunlar da yarı otomatik bildiğiniz gibi. Bunların onarımını, tamiratlarını da yapıyoruz. Motor artık sallanmıyor. Bu nedir baba? Sağ aksımızın orta bağlantı ayağı. Yerine takamayız. Rulman yok ama bunda baba. Buraya gelen yerde var. Aksın üzerinde. Rulman onda da var, bunda da onu diyorum. Ya rulman var. Rulman olmasa zaten buna gerek yok.
Yani buna gerek yok. Uzun olduğu için mecburen rulman koymaları lazım. Balansı alıyor galiba rulman. Benim ev oradadır. Sağ roteli çıkaracağız. Artık aks girme vakti geldi aksın. Buraya da üstümü bastık. Neden bastık? Şanzıman yağı akmasın diye. İkinci batası roteli çıkardık. Aksız sonra mı da sen buranın fişleri, elektrikleri var ya. Tesisat var aynen baba orada. Tesisat bölümünün marşı falan tamamlayabiliriz aslında. Sana kalmış. Tabii yattığından kaynaklı biraz paslanmalar. Yağmur yağmıştı bir iki gün önce. Biraz önce de yağıyordu. Bunlar gider arkadaşlar frene bastığımız zaman. Diskin durumu güzel. Motor yerine gelmiş. Motor yerinde baba. Sabitledik de zaten. Oynamıyor artık. Bunun ön tarafında kulak var mıydı Opel'ler gibi? 3 tane mi yoksa? Yok, lastik mi değildi? Teker mi değildi? Yok. Suyu orada bir yer bulacağım. Isıtma bujisi, basınç regülünün soketi. Enjektör bu da. Evet. Bu şekilde sabitledik artık. Evet. Aksımızı yerine geçireceğiz. Tabii ki burayı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Kısıtlı bir yana. Aracımızın motor yağını da koyduk arkadaşlar. Castrol. Aracımızı tamamladık. Şöyle motor dizaynını gösterelim. Su bidonu yenilendi. Su hortumu yenilendi. Turboya bakılmıştı biliyorsunuz. Turboyu bekledik. Zaten bugün ertesi gün. Şimdi hep beraber aktuatör robot sistemine, şanzıman sistemine bakacağımızı video içerisinde belirtmiştim. Şimdi çalışırken bir dinleyelim. Çalıştıralım baba. Nasıl çalışıyor görelim. Mazot bitik mi? Mazot azmış bu arada. Periyodik bakımlar yapıldı. Yağ filtresi, hava filtresi değişti. Antifrizi en sonuna koyacağız. Su koyduk şu an için. Göndermeden önce antifriz de koyacağız. Çalışmasını dinleyin. Direksiyon yağımız yenilendi. Hidroliğimiz yenilendi bu arada. Yağ soğutucu, takım contalar, akünün altını taktık. İşte en son 1.4 dizel Fiesta, Peugeot dizaynı bu şekilde. Bunların hepsi Citroen'de de var. Bu arada kilometremiz neymiş? Kilometreyi unutuyoruz. 226.160 kilometrede DuraShift bir araç. Bunların şanzıman problemlerini de yapıyoruz yarı otomatik olduğu için. Duman atıyordu. Arkasına bir geçelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Durduğu yerde bile duman atıyordu yani. Öyle bir arabaydı ilk geldiğinde. Komple revizyon oldu aracımız.
Sesi güzel baba. Evet. Havasının soketi kopuktu. Buraya bir lehim attım, kablo yaptım. Harika söndü. Trigger seti değişti bu arada yine. Aklımıza geldikçe söyleyelim. Sıfır mürekkebi yollar abi. Ya her şey yapıldı aracın. Sıfır, revizyon, rektefiye. İçi eski ama içi tamamen yenilendi. Silindir kapağı, krangı, yataklar, pistonlar, depreş seti, trigger seti. Aklına ne gelir? Bırakacaklar. Test sürüşünde yaparken çekeriz. En sonunda motor temizliği yapacağız. Plastik aksam o şekilde kapatacağız. Direksiyon yağını yenilediğimiz için kutunun içerisine alıyor yağı. Direksiyon yumuşuyor, bu yüzden ses yapıyor. Eski su hortumu, eski su bidonu, aracımız artık tamam. Antifrizimizi de koyduk, testlerimizi gerçekleştirdik. Sizinle beraber de süreceğiz tabii ki aracı. Yaklaşık 1 dakika gibi ama daha öncesinde testlerini yaptık. Akümüzü sağlamlaştırdık. İşte akü tutacağını falan hepsini sıktık arkadaşlar. Şöyle antifrizini doldurduk. En son koyacağımızı söylemiştim. Direksiyon pompasında sıkıntılar vardı. Birkaç kere onlarla uğraştık, tamiratlarını yaptık, tekrar söktük, taktık, tekrar yıkadık buraları. Şimdi son kez farını takıyoruz, aracımızı çalıştırıyoruz ve son kez sesini dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. .4 TDCi sesi bu şekilde olması gerekiyor. Artık herhangi bir üfleme de kalmadı. Bir sıkıntı da kalmadı arkadaşlar. Dizel araçlarda buhar verebilir. Bu normaldir baba. Bunu belirtelim. Mesela bakın. Bu normal. Bu üfleme değil arkadaşlar. Olması gereken yağın sıcaklığının buharı. Bir gaza basalım baba, duman atıyor. Onu da göstereyim. Egzozu da gördünüz. Nice. Teste geçelim. Kısa bir test olacak. Arkada su şişesi var, 5'lik. O yuvarlanıp duruyor. Onun sesi gelebilir. Ford Fiesta 1.4 dizel aracımızla sizinleydik. Elimizden geldiğince çekmeye çalıştım. Bazı bölümleri tam anlamıyla çekemediğimi düşünüyorum.
bu videoda ama umarım faydalı bir video olmuştur. Yarı otomatik bir araçtı bildiğiniz üzere. Bu şekilde de testimizi tamamlıyoruz artık. Teşekkür ediyoruz. Kanala abone olup diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Teşekkürler. Fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ayrıca. Rampaya vuralım. Dura Shift. Bir şanzıman. Robotsal sistemlerle manuel şanzıman otomatik hale gelmiş.